Vatan Öz'de Birleşik Krallık programına hoş geldiniz. Neredeyiz? Oxford'dayız. Oxford şehrinde çok güzel bir müzenin yanındayız. Birleşik Krallık diyoruz. Londra'da, Yorkshire'da, Liverpool'da, Manchester'da, Oxford'da, İngiltere'nin bütün şehirlerinde sizlerle birlikteyiz. Programımız çok güzel görüntülerle devam ediyor. Sakın kaçırmayın. Oxford şehrindeyiz. İngiltere'nin en güzel şehirlerinden sizlere sesleniyoruz. Vatan Öz'de Birleşik Krallık programı devam ediyor. Sırada yapay zeka, sanat ve Türk artist Refik Anadolu'nun videosu var. Çok keyif alacaksınız. Bilgi dolu video ile sizlerle birlikteyiz. Vatan Öz'de Birleşik Krallık programı devam ediyor. Oxford'dayız. Oxford Üniversitesi'nde Schwarzman Center'dayız. Yanımızda Schwarzman Center'ın yetkilisi var. Niye burada olduğumuzu ve ne yaptığımızı açıklayacak. Hello, hi. Could you talk about why we are here, who you are and what we are doing here, please? So I'm Alex, I'm Managing Director for the Schwarzman Centre for the Humanities here at Oxford University, and today we're celebrating the opening of the centre to public performances. We've already been open for a couple of months for teaching and for research, but now we're really opening the doors and welcoming the public in for the cultural programme, which will really begin on Saturday the 25th of April with a full free open house festival. Oh, is the festival open public as well? Yes, it is. Yes, so we'll be filling the building with different performances, theatre, music, pop-up lectures from some of our academics, all sorts of activities free to families and everybody to come and enjoy. I can smell everything is new here. We are inviting everyone to come here to the festival. It's open public. Burada niye buradayız? Çünkü Türk artist Refik Anadolu var burada. Artificial Intelligence, yapay zeka ve sanatla ilgili yanımızda. Schwarzman Center'ın müdürü de burada. Hepimizi davet ediyor. Halka açık. Lütfen yazın gelin Oxford Üniversitesi'nde Schwarzman Center'e hem Refik Anadolu'yu görün hem de buradaki yapay zeka, sanat ve bütün teknolojilerle ilgili bilgileri alın. Thank you very much. Vatan Öz'de Birleşik Krallık programına hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Oxford'dayız. Oxford Üniversitesi'nin içindeyiz. Burada çok güzel bir sanat merkezindeyiz. Yanımızda çok değerli misafirlerimiz var. Profesör var, etkinlikle ilgili konuşacak yetkililer var. Niye buradayız? Çünkü burada Refik Anadolu var. Dijital sanatın son dönemlerdeki dünyadaki en önemli isimlerden birisi Refik Anadolu var. Şimdi onunla ilgili konuşmalar yapacağız. Hello Professor, hi. Hi. You talk about Refik Anadolu. What did you say about that? I was talking about how I have used his work with my students. We think a lot about whether AI can be an artist, how an artist should or could collaborate with art, and Refik is doing the most extraordinary work in the space and pushing us to think more about responsibility, responsible development of tools for AI. So he is an extraordinary influence on the field. As a Turkish, we can proud of Refik Anadolu.
and leading the world AI and the art. So how do you explain his works? Oh, well, maybe Joel could explain more about his work and why we commissioned it here in Oxford. That's your... Okay, hello Joe. Hello, hi. So you explained the Refik Anadolu very well. Could you explain again for us, please? Yeah, so Refik Anadolu is the university's first Lau Creativity and AI Fellow, and this fellowship, supported by Alan Lau, has been set up to bring together world-leading artists who are working creatively with AI and to connect them with academics and research at the university. And so we're delighted that Refik Anadolu is the first recipient of this, because he is often cited as a pioneer of AR. So it's been brilliant to work with him. And Refik, during his time here, has created a new version of archive dreaming, which he'd originally done back in 2016. He'd conceived back in 2016, and he's worked on this with Professor Stephen Harris. Thank Harris, you. yes. Professor Stephen Harris, apologies. Professor Stephen Harris from the Faculty of Biology, and his herbarium data set, which has powered Refik's archive dreaming to create a brilliant new artwork. And it's been a joy to talk with Professor Stephen Harris and see how enthused he is by the work that Refik has created. You mentioned the Refik Anadolu will be here in Oxford University and this center. So when he will be? So we've been working with Refik Anadolu and his studio remotely over the past year, which has been brilliant. But we're very enthused that Refik will be here on Thursday the 28th of May to have an in-conversation with academics from the university, including Professor Raphael Millier from the Institute for Ethics and AI, artist Holly Herndon, and then the brilliant Professor Catherine Eccles, who's here with us today from the Oxford Internet Institute, to have a conversation really exploring the piece that Refik has put together and exploring creativity and AI more generally. Yapay zeka, sanat, Oxford Üniversitesi yanımızda profesörümüzü ve çok ünlü anlatıcılarımız, bize yardımcı olan asistanlarımız var. Refik Anadolu Mayıs ayında Oxford Üniversitesi'nde burada olacak. From our Oxford Internet Institute, which is another one of the faculties that has moved in within the building, and we're delighted to have a part of the social sciences division with us as well in the building. So I'll let Joel and Catherine talk about this amazing piece of artwork. Vatan Öz'e Birleşik Krallık programına hoş geldiniz. İngiltere siyasetine yön verenler bölümündeyiz. Daha önce görüştüğümüz gibi yanımızda genç Türk-İngiliz siyasetçimiz Alara Ay-Yıldız var. Alara 7 Mayıs'ta yerel seçimlere katılacak Enfield-Foster bölgesinde. Kendisi belediye meclis üye adayı. Alara hoş geldin. Hoş bulduk. How do you feel about the election, Alara? I feel really, really good towards the election. We've had 16 years of Labour in our council in Enfield. They've absolutely destroyed this borough. We have a lot of things that we want to bring into this area. We want to bring about a lot of change, and we can talk about that in more detail. But, you know, it is a race between us and Labour to win the council. So if you are sick and tired of what the borough is like at the moment, please give your votes towards us. Alara, you are young, beautiful, woman, well educated. What makes you drive to the election? So I've been a Conservative Party member since I was 16 years old. I have a strong academic background in politics. I understand it. I've also grown up in Enfield. I was born and raised here. I understand the concerns of the local people. I understand what they dislike, what they're upset with. And, you know, there is a lot of change that we want to bring. Alara, what is the three main issue in Enfield? So at the moment, one of our main concerns and what we want to do is the Labour Council want to destroy our green belt. They want to destroy our parks. They want to destroy Cruise Hill.
Those are all things we are opposed to. You know, we're standing in Trent Park right now. It's an absolutely beautiful park. This is what makes Enfield, and we don't want the Labour Council doing anything like that. So on the 7th of May, if you want to protect the green belt, if you want to save our parks, if you want to save Cruise Hill, because they want to actually get rid of 1,000 jobs there and all those local businesses and the green belt land. So, you know, if you want to stop that, you must vote for us this time round. And the second biggest issue, Alara? The second biggest issue that we have in Enfield is the low traffic neighbourhoods, the LTNs. They essentially block off the roads. We have them on Fox Lane and the Meadway, and also the 20-mile-per-hour borough-wide scheme that Labour want to implement. We want to rip out those low traffic neighbourhoods. They cause congestion and pollution and traffic and chaos. And the 20-mile-per-hour borough-wide scheme that they want to put in is also just completely useless. It's not what this borough needs, and we're going to rip that out. So also our third main issue is we have had a rampant increase in fly tipping across the borough. We want to bring back your weekly bin collections, black and blue. The Labour Party took that away from you and made it once every other week. So, you know, that's our three main issues. So what's your advice to your voters? They're going to go to on 7th of May. So my advice to your voters is, you know, look around. You've had 16 years of a Labour council, and what have you got for it? You know, give us this opportunity to show you that we can make these changes. We have a really solid plan in place, and you know, it's just common sense and common policies. We want to save the green belt. We want to help drivers. We want to help local businesses, and we want to help you on these local issues, these basic things. Enfield'ta Trent Park'tayız, Cockfoster'da. Çok güzel bir park değil mi Alara Evet, burası? çok güzel bir park burası. Siz ne yapıyorsunuz? Burada yürüyüş mü yapıyorsunuz? Gezi mi yapıyorsunuz? Ailenizle gelip çay kahve mi içiyorsunuz? Çok büyük bir alan burası. Evet. Yeşil alan. Bütün ailemle hep geliyoruz buraya. Benim küçük köpeğim de var. Onu da yürütüyorum. Adı buradan. ne? Alfie. Alfie. Alara, I would like to carry on. So what happened to car park next to the Cockfoster station? Yes, so in Cockfosters station, there is a large car park there. The Labour Council approved for 4 tower blocks to be developed on our car park. The leader of the Conservatives in Enfield, Alessandro Georgiou, he fought really hard against it for about 7 years, but the Labour Council in the planning committee pushed it through, so it will be taking place, but they don't take into account the amount of people that are going to come into the area, the GP services, the school services, and the general parking. So, you know, it's one of the worst decisions that's been made. I'm really upset to see it go. But this is what the Labour Council does. They don't care about what the residents want. No residents in Cockfosters or Hadley Wood wanted this to happen. Hi, my name's Alara. I'm your Conservative Party candidate for Cockfosters. We're in the beautiful Trent Park that is located in Cockfosters. We have the local elections coming up on the 7th of May for Enfield Council, and we'd appreciate your support for all your Conservative Party candidates. We're waiting for your votes on the 7th of May for the Conservative Party. The Labour Party have ruined this borough for the last 16 years. It is a war on the green belt. We want to protect our green belt. We want to protect our green spaces. We want to save Cruise Hill from its destruction. We want to rip out the LTNs, and we want to bring back your weekly bin collection. We've had 16 years of a damaging Labour council. We're in £1.5 billion debt because of this council. They're doing nothing to bring that down. Your council tax is skyrocketing, and it's time for change. It's time for new hands in this borough. It's time for new policies. And, you know, we need to save Enfield and vote for the change that you need in this borough.
Vatan Öz'de Birleşik Krallık programı başladı. Sakın bir yere ayrılmayın. 9. bölüme geldik. 9. bölümde Chelsea, Londra'nın en lüks semtlerinden Chelsea, Sloane Square'de sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi yanımızda klasik arabalar var, Ferrari ve diğer arabalar. Bütün ayrıntılar birazdan sizle. Programı sakın kaçırmayın. Çok etkili, çok çarpıcı görüntüler birazdan sizlerle. Londra'dayız. Chelsea, Sloane Square. Londra'nın en lüks semtindeyiz. Araba fuarı var. Çok lüks arabalar gösteriliyor. Üst düzey etkinlikler yapılıyor. Eski arabalar gösteriliyor. İngilizlerle görüşüyoruz. Araba markalarıyla görüşüyoruz ama yanımızda kim var? Bir Türk hanımefendi var. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Güncel. Gülçin Hanım merhaba. Siz buraya geliyorsunuz. Arabaları takip ediyorsunuz. Evet. Çok meraklı mısınız arabalara? Meraklıyım. Yani çok teknik detay bilmiyorum ama genel olarak arabaları seviyorum. 7 ay önce taşındım buraya. Burada da bugün böyle bir şov olunca kaçırmak istemedim. Ha, ne güzel 7 aydır buradasınız, Chelsea'desiniz ve Evet. İngiltere'nin en lüks, en prestijli etkinliklerine katılıyorsunuz. Ne kadar güzel. George, so what did you win today? Today we're from Super Ventura, which is the UK dealer for Koenigsegg, and we've brought together this lovely selection of Koenigsegg's that you've seen throughout the show. We've got the Koenigsegg's here, the two Yeskos, CCX and Agera, and we have a row of Koenigsegg's over there, and we even have brought of CCR and some other cars for Agera further in the field. So you have champagne and you have a cup. Can you show it to us, please? Is Yeah, it possible? sure. Yeah, please. Come on the other side. Yeah. Do it on this side. Yeah, please. We just open the door. Londra'da Chelsea'deyiz. Kazanan arabayı görüyorsunuz şu an. Ve kupasını göstereceğim sizlere. So There we what is saying there? So we've won best hypercar of show. Best hypercar. Yeah. That's what make is that? The car, Yeah. a Koenigsegg. It's a Koenigsegg. Swedish car manufacturer. Yeah. Christian von Koenigsegg started the company just over 30 years ago. Yeah. And in that time, he's developed what has become the most sought after, highest performing supercars and hypercars in the world. In fact, the phrase sort of hypercar, megacar was coined with the 1-to-1, which was a car we produced back in 2014. You are one of the winner today. Sorry? One of the winner today. Yeah, we're the winner of the hypercar class, yeah. That's- And yeah, we were very much happy to be here. Are you Swedish? No, I'm British myself because we're with a UK dealer. Yeah. But the brand is indeed Swedish. It's based in Ängelholm in Sweden. How do you find the place and the event? It has been really spectacular, to be honest. I think the selection of vintage cars and supercars has been really great. Have been enjoying. My first has been Maserati MC20, so that's kind of a dream car for me. So you are having your drinks. Yeah. And you are having the sunshine. Absolutely. So there's lots of people going around. It's okay. And you're from Kyrgyzstan but living in London for a long time. Indeed. What do you do? I work in finance. Finance. So are you gonna buy this car? Hopefully in sooner future. Hopefully. Okay. Kırgızistanlı ama Londra'da yaşıyor finans bölümünde. Şimdi diğer ziyaretçiye bakalım. So what's your name? Charlotte. Charlotte, and you must be from England. Yes. Yeah. So where about from you, England? Sunderland. Sunderland. Is there lots of car in Sunderland like that? Probably somewhere. Yeah. Not quite this one though. So you like cars? Yes, definitely. What's your favorite brand? Oh, I've loved the Maserati as well. Yeah, Yes. We're all very impressed with those. Okay, so you enjoying the sunshine here and the cars? Oh. You having your champagne? That's very lovely. Let me come to you. Hello. What's your name? Julia. Julia, where are you from? I am Russian originally, but I grew Russian. up here. Привет. Привет. So you live in London. I do live in London, yes. So you choose this car for me for this video I did. shooting. Can you talk about this car? Why you choose this car? Ooh, I will try. Rumor has it, this car used to belong to Elton Jones. Elton John. Yes, and it's a Rolls-Royce Phantom, so you can never go wrong with a classic. Oh, you like classics and you like Elton John? Absolutely. So what's your other favorite brand? In terms of what, cars? Yep. I'd go for McLaren any day, or, you know, it depends on the occasion that you're going for, or Bentley. Okay. Cheers guys. Say cheers each other. Londra'da Salon Privé araba, lüks araba etkinliğindeyiz. Güzel bir hafta sonu. Güneş var. Gördüğünüz gibi güzel arabalar ve güzel hanımefendiler var. Sizleri baş başa bırakıyoruz.
Londra'dayız, araba fuarındayız. Çok lüks arabalar var yanımızda. Çok güzel bir hanımefendi var. What's your name? Sophia. Sophia, what are you doing here? Have you visited before? I was here yesterday on a ladies' day. Unfortunately, I haven't won, but I came today to see the beautiful cars and manufacture and what people capable of making. You look beautiful. Can you talk about your outfit a little bit? Thank you. Yeah, it's Black actually and white outfit. yeah, it's a tailor-made dress back in Ukraine, so it's very unique piece. Oh. Yeah, and fascinator I made myself as well. Just try to be more casual and comfortable. To keep with the theme. No high heels because I'm tall. Londra'nın en güzel semtlerinden birisindeyiz. Sloane Square'deyiz. Sloane Square'da lüks arabalar, lüks evler, biraz da etkinlik var. Salon Previ etkinliği. Yanımızda İngilizlerin yanı sıra bir de Türkiye rastladık. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Yağız ben. Yağız Bey, ne yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Buraya da arkadaşımın yanına geldim. Böyle bir etkinlik bulmuşken de kaçırmak istemedim. Nasıl buldunuz arabaları? Burada gördüğünüz kadarıyla lüks arabalar var, eski arabalar var, James Bond'un arabası var. Keşke Türkiye'de de görebilsek bunları da maalesef Türkiye'de mümkün olmuyor. Araba seven biri olarak da bunları görmek harika. Keşke Türkiye'de de görebilsek. En çok ne dikkatinizi çekti Yağız Bey? Ya burada aslında en çok dikkatimi çeken şey arabaların bu kadar temiz ve güzel saklanabilmiş olması. Türkiye'de genelde burada olan arabaların birçoğu aslında Türkiye'de var ama böyle insan içine çıkarmıyorlar. Kapalı garajlarda tutuluyor. Keşke Türkiye'de dışarı çıksa, insanlar görebilse arabaları. O zaman siz de İstanbul'a döndüğünüzde Formula 1 zevki yaşarsınız. Formula 1 İstanbul'da bu yıl büyük ihtimalle. Evet. Orada arabaların kralını görürsünüz, öyle değil mi? İnşallah. Temennimiz her zaman görmek. Her zaman Formula 1'i İstanbul'da yaşayabilmek. Peki favori arabanız ne? Yanımızda duran Pista Piloti. Biraz bilgi verir misiniz? Yani Pista Piloti hakkında aslında çok fazla bilgiye gerek yok. Pista aracı. Ferrari 488 Pista'nın Piloti modeli. Sadece tamamen yarış odaklı bir araç. Hangi araba? Bize gösterir misiniz? Buyurun. Buyurun. Bu mu? Bu. Bayağı dediğiniz kadar varmış Ferrari. Biraz bilgi verin bize lütfen. Ya aslında yarış odaklı bir araç. Ön tarafından havayı alıp arka tarafa kadar götürüyor. Arabayı daha çok basmasını sağlıyor. Bu hava boşluğu mu? Hava boşluğu. Oradan elinizi soktuğunuzda aşağıdan çıkar. Elimizi sokalım. İnce ise gider orada. Buradan hava giriyor demek ki, öyle mi? Evet. Ve bu aracın normal 488 aracın normalde modeli. Pista ve Piloti modellerinde ön taraf açık oluyor. Açık olduğu zaman da aerodinamiği arttırıyor. Aracı daha fazla basıyor. Virajlarda daha hızlı dönebiliyorsunuz. Tamamen pista odaklı. 2017'de şampiyon olmuş bu araba. Doğrudur. Zaten görüntüsünden şampiyonum diyor araba. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi sırada Ekran Direct Plus vergi düzenlemeleri, İngiltere'deki son dönemde yapılan bütün vergi mevzuatları ilgili videolar izleyeceksiniz. Arka arkaya röportajlar var. Kaçırmayın. Yiğitoğlu var. Tuğrul Yiğitoğlu Ekran Direct Plus ortaklarından. Tuğrul Bey, bugün neler anlattınız? Biraz bilgi verir misiniz? Bugünkü konuşmalarımızda özellikle Barclays Bank'ın katılımıyla ciddi anlamda bir katılımımız oldu. Herkese buradan da tekrardan teşekkür ediyoruz. Bugünkü en fazla konuştuğumuz konular İngiltere'deki yasaların değişikliği, kanunların değişikliği ve İngiltere'de şu anda göçün tekrar geriye İngiltere'ye gelmesini konuştuk. Burada yatırım imkanlarını konuştuk.
Özellikle gayrimenkul yatırımlarını konuştuk. Yatırım yapmak isteyenleri İngiltere'ye şu an davet ediyor musunuz? Çağırıyor musunuz? Son bu savaş ve resesyon tehlikesi varken. Şöyle diyeyim, yani son bir 200-300 yıla baktığımız zaman her zaman İngiltere bir insanların parasını park ettiği, güvenli bulduğu yatırım opsiyonlarının olduğu bir ülke. Dubai'den geri mi geliyor paralar? Şu anda öyle gözüküyor, evet. Şu anda öyle gözüküyor. Tabii burada savaşın etkisi de var. Bu ileride değişir mi bilemeyiz. Ama şu andaki trend İngiltere'ye tekrar bir yatırımın gelişini görebiliyoruz şu anda. Ekran Direct Plus panelindeyiz, konferansındayız. Her şeyi konuştuk. Biraz da işçi hakları ve işverenle ilgili konuşalım. Yanımızda Freddy var. Freddy bize bu konuda bilgi verecek. Freddy, could you talk about your area and what did you talk about today? So we covered most of the employment law changes and HR processes that are coming into place throughout April 26, October 26 and January 2027. Touched on the national minimum wage increases that are coming into place from April and the Fair Work Agency that's now coming into play from April. They can come and just check any documents, they can turn up to your business and request to see stuff. So it's very important, and the main topic of today's discussion was to discuss how important it is for businesses to make sure that their HR compliance, annual holiday keeping records, everything is all up to date, because there's a lot more out there now to help employees, but there's not a lot more out there for protection for employers. What did you tell your customer today? Summary. Check your employment contracts, your HR policies, your harassment policies. Have a look when they was last updated, if you've got them in place. If you haven't, then you need to get them updated and get them in place to make sure that you're protected. Also, your annual leave records, holiday records, are they shown on the pay slips? Have you got adequate records being kept? They're the two main points I would say as of today you need to be focusing on. And then as a whole, just keep up to date with the employment law changes, follow payroll as you go. We post a lot when we can, subscribe to our newsletters, and just make sure that everything is documented. And you know, statutory sick pay is going to change from this month. There's no more waiting period, it's paid from day one. You've got things like the tribunal claims can be taken after 6 months of service, not 2 years anymore. So a lot of things have come in. There's less time limits, there's more time limits, and it's a lot more pressure on business owners. So Enver Kandur, ünlü mali müşavirlerimizden. Enver Bey, bugün neler konuştunuz? Biraz bahseder misiniz? Ya bugün aslında daha fazla arkadaşları, yani bizim müşterilerimizi ve aynı zamanda sizinle beraber bizi izleyenleri, yeni değişiklikler nasıl oluyor, yeni değişiklikler kimi etkileyecek, kimin hemenden bir çaresini bulması lazım. Çünkü gördünüz siz de yeni değişiklikler çok. Yani ben bile bugün aslında sürpriz oldum ki ben biliyorum kanunu. Ama tabii hepsi... Siz yılların tecrübesiniz tabii ki, daha hakimsiniz konuya. Çok sağ ol. Ama tabii her şey beraber dinlediğiniz zaman da biliyoruz MTD, Making Tax Digital. Ki Making Tax Digital aslında çok önemli ama baktığınızda istatistiklere %10 biliyor. %90 haberi yok. Ali Bey'in konuştuğu Waypad Tax. Onu bilen yok. Evet, Ali Şener'in. Evet, evet. Yani Waypad Tax. Bu taraftan şeyin bahsettiği, yine Freddy'nin bahsettiği 2026'da biliyoruz gelecek yeni employment tax, işçiler vergisi. Yani tax öyle mi? Yani maalesef şöyle oldu artık. Yani çok büyük bir yükümlülük var küçük işletmelere. Bu da çok iyi bir haber değil aslında. Çünkü küçük işletmeler nasıl bundan başını boş ver bunları yapıp bildirmeyi, bunlar nasıl ödeyecek? O zaman sizler gibi değerli mali müşavirlere, muhasebecilere güvenerek iş yapmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu vergi yeni çıkan kanunlara boğulan işverenler ne yapacağını bilmiyor. Sizler gibi tecrübeli müşavirlere gelsin, öyle mi? Evet, yani bu sen söyledin, ben de onu tasdik ediyorum. Şu anda baktım... Başka çaresi yok çünkü bu kadar vergiyle anlayabilecek birisi, basit bir iş yeri sahibi bunlarla baş edemez. Evet, o doğru. Bir de yani biz bildiğin gibi yani 99'dan beri bu şirket devam ediyor. 2000 yılından dersek 26-27 yıllık bir şirket. Tabii değişik isimler oldu ama sonunda ben buradayım. Tuğrul Bey burada, İrem Hanım burada, işte Mehmet Bey burada. Yani arkadaşlar burada. Kadro burada. Ne güzel. Ama baktığınızda
Şu anda işte 5 gün önce İngiltere'ye gelen arkadaşlar muhasebe şirketi kuruyor. Aslında mali müşavir Böyle bir sorun var değil mi? Herkes şimdi muhasebeci olarak biraz sorun yaşıyor. Toplumdan şikayetler de geliyor. Vallahi şikayet etmesin toplum. Toplum çünkü kalite yerine yani ödeyeceği parayı düşünüyor. Evet, doğru. Yani şimdi evet biz pahalı değiliz, ucuz da değiliz. Çünkü şu anda bir kadromuz var. Bu kadromuz bizim profesyonel bir kadro. Ya ufak bir hata 20-30 bin sterlin cezalara yol açabiliyor değil mi muhasebecinin yaptığı? 20-30 bin değil, 200 bin, 300 bin de olabilir. Yani şu anda bu yeni değişikliklerden çünkü herkes yanlışlık yapabilir ama tabii bir iş yaparken bilinçli yapılması lazım. Ve aynı zamanda biz mali müşavir olabilmek için her yıl 40 saat okula gitmem lazım. Son günlerin en popüler konusu Making Tax Digital. Söylerken bile ben zorlanıyorum. Yanımızda ünlü mali müşavirlerden Ali Şener Bey var. Ali Bey siz Making Tax Digital anlatıyorsunuz ama bir de anlatır mısınız bu nedir? Halkımızı, vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek? Artık vergi dairesi self-employed yani kendi kişisel hesaplarını yapan insanlar için hesaplarını 3 ayda bir vergi dairesine beyan etmelerini istiyorlar. Şu andaki kural, kanun senede bir kere talep ediliyor bu hesapların yapılması. Ama 1 Nisan 2026'dan itibaren artık kişisel hesapların 3 ayda bir yapılıp vergi dairesinin gönderilmesi lazım. Bunun için belli bir meslek grubu var mı yoksa herkes 3 ayda bir bildirmek zorunda mı? Buradaki vergi dairesi tarafından talep edilen kriter self-employed yani kişisel kendinize çalışıyorsanız, kendi işiniz varsa Self-employed'lar bildirsin, evet. Self-employed işi yapıyorsanız bunlar elektrikçi olabilir, boyacı olabilir, Uber driver olabilir. 50 bin pound geçiyorsa eğer senelik kazançları, bu kazançlarını 3 ayda bir vergi dairesine düzenli şekilde göndermek zorundalar artık. O zaman yeni bir şey öğrendik sizin sayenizde. 50 bin pound'un altındakiler 3 ayda bir bildirmek zorunda değil. 50 bin pound geliri olanların 3 ayda bir vergi dairesine bildirmek zorunda. Tabii bununla beraber bu 2026 senesine ait bir şey. 2027 senesinde bu 50 bin pound barajı 30 bine düşüyor. 2028'de ise 20 bin pound'a düşüyor. Yani cebimize 5 pound girse onu da herhalde 2028'e vergisi mi alınacak? Yani espriyle. Yandık. Artık her 3 ayda bir beyan zamanı geldi. Yanımızda Mehmet Gazioğlu var. Mehmet Bey'e soracağız. Mehmet Bey biraz sizi tanıyalım ve biraz neler konuştunuz anlatır mısınız? Yes, Vatan Bey. So what we discussed was overseas income basically. So if you're a UK tax resident living in the UK, you have to declare your overseas income and tax deductions in the UK on your tax returns going forward because there's no more relief or exemptions anymore. The rules changed in April 2025 to say that you need to declare all your worldwide income. That's it if you're a UK tax resident. That was the main talking point. Ekran Direct Plus etkinliği devam ediyor. Birçok konuyu konuştuk ama yanımızda muhasebecilerin muhasebecisi var. Ekran Direct Plus ortaklarından Ronak var. Ronak, what did you say today? What did you hear it? So today I was backroom staff, but I heard the presentation from Mehmet Bey, Turul Bey, Ali Bey in regards to the new changes in the updates in the tax legislation, yes. R&D, capital allowances, and Ali Bey talking about MTD. So it's all the new changes that come in effect from 2026. So everyone needs to be up to date with what they do and how they report things to HMRC. Ronak, could you summarize this event for us, please? It was a great event, seeing the turnout from all our clients supporting us for this seminar today. Had lots of family, friends, connections coming through. Arupa newspaper here today to support us through this event and having us streaming and also advertising for us. So thank you very much for that as well. It's been a great turnout and we appreciate all the support that we get from all our clients and their relatives. Thank you, Ronak. Vatan Öz'le Birleşik Krallık programına hoş geldiniz. Neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul'da Anadolu yakasında. Anadolu yakasında çok güzel bir klinikteyiz. Dünya ünlü World'ün Altunizade kliniklerindeyiz. Bütün ayrıntılar birazdan sizlerle, sakın kaçırmayın.
Japanese, Russian, Ukrainian, Swedish. Well, just tell me, I tell you that we have it. All the patients, when they arrive, everything starts here. And here we divide to two, ear patients and plastic surgery patients. So, but all the patients, first of all, we sit here and then we divide them. The plastic surgery patients, they go directly to their rooms, and we have just the payments are done here, and then all the other stuff is done in the rooms. But the ear transplant patients, they start here, they do the blood works. We have the laboratory just right in the corner. I will show you everything. We have the forms which every patient has to sign, which contains like the forms given by the Ministry of Health. So everything must be signed, and every patient has to write that I have read, I have agreed, and I give the permission. Director and second generation of the family. Everybody born in hospitals, but I grew up in the hospitals because of my family. Since 1999, my family in the health area, we are managing, we are investing, we are establishing hospitals or laboratories, screening centers. First of all, I want to share our story from the beginning, and after that, if you have any question, I will be happy to answer all of your questions. Welcome to ST World again. So I'm gonna do my presentation on the screen because it's better to explain what we are doing here, who we are, and after that we will continue. Famous people have come to you from the UK or around the world, or do you have some influencers or famous people giving the testimonials? Yeah, many patients, many influencers, football players, singer, songer, rocker, everything we host here, we perform their surgeries. But some of them, we don't share their surgeries because, Actually, we do have an actor right now from UK. He's staying in our hotel. Because it's a surgery, everything can happen in the surgery. But the experienced surgeon immediately touch the patient and fix the situation. Expect the unexpected. Exactly. Yeah. Mr. Güncel, I would like to ask about your investment to the UK. Yeah. So we are, as a British press, we would like to know any investments, any more clinics in maybe Scotland, maybe Welsh, or maybe Middle England. Could you talk about this, please? Nowadays, our patients come everywhere in UK. UK is a big land. From Manchester, from Birmingham, from Liverpool, from London, everywhere, from Scotland. So right now, our base in London. Actually, we opened our first office 15 years ago in Birmingham. But to easily reach, right now our office in London, Covent Garden. But in the future days, we will open another offices in Manchester, Birmingham, and another cities. Is it going to be this year or next year? In the future years, probably next year, we're going to open these offices. So with that, the people have the consultations then in the UK before they come over in the UK office, right? Yeah, exactly. We say information, not the consultation. Information and follow up the situation. We do information and follow up the process. We're also planning not only in Europe, well, because I'm from Brazil. Nice. So we also have a really huge experience in plastic surgery. I have many friends from Brazil also. Fantastic. And do you plan to maybe one day to open also offices in Brazil? Because that's a huge, how do I say it? Audience, market. No, like a huge market. That you have to fight on, right? Yeah. Right now, our focus in United States. We opened first United States office in 2014, one in LA, one in Manhattan. Right now, our projection for this year, we're gonna focus on United States. I went my home yesterday like 3 a.m. something, but in our field, in medical, if you like, you can get success. If you not like, if you love, you can get success. But if you don't love, it's too difficult and you cannot get success. Any sweet problems you have with the managing? Sometimes my wife say you have to be on, but in the hospital, we know our job.
and we have managers, directors, and they have experience in their field. I'm not alone. Right now I'm explaining something, but in my back there are lots of experienced managers and directors. For example, our manager working in our hospital more than 25 years. Yeah. Quarter century. Yeah. Yeah, exactly. What century? No, she's an English teacher. Yeah. Thank you, Mr. Bragg. Hi. Welcome. I'm Dr. Bragg. Nice to meet you. I'm Justin. Nice to meet you too, Justin. Please, have a Yes, seat. thank you. How's everything? Really good. I'm a little bit nervous. Okay. Not sure what's going to happen, but No worries. We're gonna perform the best surgery. More than 30 years. This is our just focus to make the best surgery, to get the best result. I've read the reviews and they're all very positive, and you guys are very experienced, so I'm sure I'm in good hands. Yeah, exactly. You are in good hands. For us, all the patients are unique. The needs are unique. Everything, the situation are unique. So together with the team, we're gonna perform a special operation just for you. Thank you. So, can I ask some questions to you? Sure. I talked with your anesthesia specialist. He just do consultation for you. He said, yes, you are okay to get the hair transplantation surgeries. Great. This is so important for us. Okay. But I want to repeat some questions again. Sure. Okay. Do you use any medication regularly? No. Perfect. Do you get any kind of surgery before? Did you get any kind of surgery? No. No surgery. Do you have hair loss in your family? Yes, actually. Yeah, my grandfather and my dad. Okay. Area. In this surgery, our aim is to fill first two areas with high density. 6 to 9 months later, we can do one more surgery for your crown area to get same density like front. Okay. So we will check, we will calculate like that. İLE Birleşik Krallık programı devam ediyor. Neredeyiz? İstanbul'dayız. Size söz verdiğimiz gibi Essevel şubelerini, kliniklerini geziyoruz. Şu an Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de yanımızda Pınar Hanım var. Şimdi Pınar Hanım'a soracağız. Burada neler yapılıyor? Pınar Hanım, önce kendinizden biraz da burada neler yapılıyor bahseder misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar Sevindikkaya, ben işletme müdürüyüm. Kliniğimizde daha çok diş ağırlıklı çalışıyoruz. Dişe dair her şeyi yapıyoruz. Daha çok nereden hasta alıyorsunuz? Türkiye içinden mi, uluslararası mı? Nasıl hastalarınız var? Sağlık turizmi yapıyoruz. Uluslararası tüm ülkelerden hastamız var. Peki en çok hangi dental treatment yapıyorsunuz dişle ilgili? En popüler olan? Hollywood Smile yapıyoruz ve bununla beraber implant tedavileri yapıyoruz. Pınar Hanım, Hollywood Smile çok ünlü değil mi son zamanlarda? Herkes bir Hollywood gülüşü peşinde koşuyor değil mi? Evet, en çok talep buradan geliyor. Peki, teşekkür ederiz. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Essevel'ün bir sonraki kliniğine buluşmak üzere. İstanbul'dayız, Şile'deyiz. Londra'dan atladık, kalktık, uçağa geldik. Essevel bizleri Londra'dan getirdi İstanbul'a. Önce Essevel'ün bütün kliniklerini gezdik. Diş, sağlık, saç, A'dan Z'ye bütün hepsini gezdik ama şu an çok farklı bir yerdeyiz. Şu an Karadeniz'deyiz. Karadeniz sahilindeyiz. Soralım, niye buradayız? Aygül Hanım. Londra direktörü Essevel'ün Aygül Hanım bize anlatacak niye burada olduğumuzu. Buyurun. Niye buradayız? Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyoruz. Yaşayalım. O yüzden buradayız. Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen herkesi buraya misafir edeceğiz. Davet de ediyoruz.
Şimdi Longevity Center'dayız, Velvet. Gerçi biz Longevity diyoruz da... Ya orada bir karışıklık var. İsterseniz Yeliz Hanım'a soralım. Yeliz Hanım, Esteböld'ün marketing direktörü. Longevity mi diyelim, longevity mi diyelim, nasıl söyleyelim? Aslında uzun yaşam olduğu için ve İngilizce'de karşılığı long aslında. Onun için bence longevity şu anda kabul görmüş. Türkiye'de. Evet. Türkiye'de yani biz longevity diyelim İngiltere'de. Bence yurt dışında İngiltere'de de bu böyle değişmeli. Longevity. Evet. Ya değişiyor. Longevity diyorlar, longevity diyorlar. Longevity söylenmesi de zor ama böyle güzel de bir tınısı var. Ama doğrusu longevity. O zaman longevity isteyenler, Longevity, bu okay. yeni bir şey değil mi Aygül Hanım? Ya bu biz longevity diyelim. Biz longevity diyelim. Sağlık turizminde tabii ki bizler Doktor Mustafa Bey'in 30-40 yıl önce sağlık turizmine Türkiye'de yön veren, hatta ilk başlatan insanlardan olduğunu biliyoruz Mustafa Bey'i. Alanyalıdır kendisi, hemşerimdir. Ama şu an tabii ki uluslararası alanda ismini kabul ettirmiş bir Esteböld'den bahsediyoruz. Bunun da herhalde İngilizce diyoruz ya new thing. Yani yeni bir şey longevity ve Aslında Velvet. yeni bir şey, trend bir şey ama Türkiye'de yeni olacak. Türkiye'de Türkiye'nin bu kadar büyük bir tesis yok galiba bunu proje edecek değil mi? Bu ilk. Evet. Bu ilk. Ya zaten Esteböld ilkleri yapmayı seven ve bunun içinde uğraşan bir marka. Onların yeni markası Velvet'ün çatısında Türkiye'de bir ilk yapıyoruz. Ayrıntıları alacağız. Esteböld Londra'da ofisi var, Covent Garden'da. Her zaman bekleriz, her zaman. Tiyatrolar ülkesi neresi? Covent Garden. Londra'ya gelen tiyatro ülkesi olarak adlandırılan Covent Garden'a gelecek. Zaten tiyatronun yanında ofisi değil mi? Hangi tiyatroydu? St. Martin. St. Martin tiyatrosu. St. Martin tiyatrosunun yanında çok güzel bir Esteböld ofisimiz var. Kahveler bizden diyelim. Tabii Turkish coffee, Turkish tea. Her zaman. Son olarak şunu söyleyeyim. Sanırım Manchester'da bir ofis açılacak. Açılacak inşallah, evet. Bunun da müjdesini verelim lütfen. Bu yılın sonunda inşallah Manchester'da bir ofisi olacak. Esteböld giderek yayılıyor, büyüyor. Esteböld'ü takip edin. Vatan Öz Birleşik Krallık programı devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Biraz sonra Velvet'ün bütün ayrıntılarını deniz kenarında izleyeceğiz. Giriş katımızla ilgili bilgi vermek isterim. Gördüğünüz gibi rahat, ferah ailenin rahat oturacağı bir mekan tasarladık. Bizim kulübümüzün en büyük özelliği aileyi üye yapmak. Longevity dünyada bireysel olarak alınan paketler. Biz aileyi üye yaparak her yaş grubunun, özellikle gençlerin bu yaşam tarzıyla bir miras olarak takip edebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. Gerek bahçemiz, gerek havuzumuz, burada yaşayan üyelerimizin her daim keyifle oturabileceği bir mekan tasarlandı. Akıllı bina teknolojileriyle dizayn edildi. Mutfağımız, dolaplarımız, her şey burada konforlu bir zaman dilimi geçirsin diye yine üyelerimize kliniğimiz diyetisyenleri tarafından hazırlanmış beslenme menüleri oluşturulacak. Evet. Şimdi Velvet ormanı kuracağız. Şoförümüzle beraber, arkada ekiplerimizle beraber gidiyoruz. Sosyal alanlarımızı görmeye. Gördüğünüz gibi her yerdeyiz. Ormanlardayız, denizdeyiz, İstanbul'dayız, Şile'deyiz, Esteböld'deyiz, Velvet'teyiz guys. Hay! Ayrıntılar geliyor, kaçırmayın. Evet, gördüğünüz gibi uçan arabaya bindim ilk defa sizler için. Uçan arabanın içinden çıktım. Drone şeklinde. Bu bir prototip. Ama buna binip İstanbul trafiğine takılmadan Şile'ye geleceksiniz. Gördüğünüz gibi bunun için bir lisansa ihtiyacınız var. Lisans alıp hava trafik kontrollerine izin alınca çok rahat İstanbul'daki evinizden, çatınızdan atlayıp Şile'ye, Velvet'e şifa bulmaya geleceksiniz. Birleşik Krallık programından neredeyiz? Şile'deyiz. Gördüğünüz gibi sallanıyoruz. Doğa, sağlık, hepinizi Velvet'e, Esteböld'e davet ediyoruz. Esteböld grubunun Velvet projesindeyiz. Velvet projesi gördüğünüz bu dünyanın en güzel sahillerinden Karadeniz sahillerindeyiz. Bu alan Velvet'e ait, Velvet'e üye olan
sağlığını düşünen, sağlığına yatırım yapmak isteyenlerin gelip kalabileceği, kan testinden tutun da kemik oluşumuna kadar, gen tedavisine kadar, kök hücresine kadar oluşabilecek ilerideki bütün sorunları önceden bilip ona göre tedavisini yapabileceği, aynı zamanda bu gördüğünüz güzel sahilde rahat bir şekilde dinlenebileceği bir alan. Velworld, lütfen takip edin. Sanırım bu yılın sonlarında hazır olmuş olacak. Vatan Öz ile Birleşik Krallık programı sona erdi. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Avrupa gazetesi okuyanlar kazanıyor, gelirini artırıyor. İngiltere'de reklam ve ilanlarınızın bir numarası Avrupa gazetesinin seri ilanları da bir numara. Kiralık, satılık, eleman, tamir ve dekor ihtiyaçlarınızdan Ankara Anlaşması uzatma ilanlarına ne varsa hepsi Avrupa gazetesi seri ilanlarda. WhatsApp 0748 388 9405, Office 0207 704 2390, avrupaseriilan.com, reklam@avrupagazete.com.